Etrafına şöyle yayıyorum. Bu nasıl bir şey? Cızır cızır eriyecek. Oh. Birazdan izleyeceğiniz tarifi hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Bugün şipşak tabakların en şımarık tarifiyle geldim. Salata yaptık, sağlıklı yemekler yaptık ama arada da kendimizi şımartmak gerekiyor. İşte o tarif bu tarif. Bugün popcorn tavuk yapacağım ve altında da nefis parmesanlı sarımsaklı bir ekmek olacak. 2 farklı sunum göstereceğim. Videonun sonunda göreceksiniz. Bir de tabii Avrupa Şampiyonası var. Şöyle televizyonun karşısına geçip maç keyfi yapmak için de güzel bir atıştırmalık olacak. Bol bol baharatlardan yararlanıyoruz bugün. Bir de hazır sosların birbiriyle harmanlandığında ortaya çıkan nefis bir sos olacak üzerinde. Ben sabırsızlanıyorum sizinle bu tarifi paylaşmaya. O yüzden başlayalım. Yağımız kızması için önceden açtık. Şimdi tavukları şöyle güzel baharatlarla tatlandırmaya geldi sıra. Soğan tozu var, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak tozu, yeni bahar ve tuz. Zaten ben tarifin tüm detaylarını açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer kaçırdığınız bir şey olursa hiç merak etmeyin. Bir güzel üzerine şöyle dağıtıyoruz. Şimdi elimle karıştıracağım. Birbirine karışsın. İyice yedirelim. Oh mis! Bir tane buzdolabı poşeti aldım. Bir daha bir kap kirletmemek adına şöyle koydum. Hem de daha kolay oluyor bu şekilde. Nişasta koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Nişasta yerine un da koyabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle karıştırıyorum. Şefim, ne nişastası kullanabilirim? Evde hangi nişasta varsa. Mısır nişastası, buğday nişastası kullanabilirsiniz. Ben buğday kullandım. Evet, bu hazır. Şipşak. Şimdi tavuklarımızı kızartmak için yumurta beyazına ihtiyacımız var. Bir tane büyük de olur ama genelde orta oluyor evlerde. O yüzden 2 tane yumurta beyazı kullanabilirsiniz. Ve yanında ekmek kırıntısı var. Panko dediğimiz. Ekmeğin iç kısmı kullanılıyor pankoda. Ben onu kullanıyorum. Ekmek kırıntısı olabilir, galeta unu olabilir. Ama en iyi sonuç panko ile onu söyleyebilirim. İçerisine birazcık kekik, bir de kuru biberiye koydum. Şimdi onu karıştırıyorum. Güzel bir karışım oluyor. Gerçekten kuru kekik ve biberiye güzel bir aroma veriyor. Şimdi bunların ikisi de hazır. Önce yumurta beyazını buluyorum. Ardından pankoya ve sonra direkt kızartmaya gidecek. Evet, yüksek ateşte 7-8 dakika kadar pişecek. Şimdi ekmeğin üzerine sürmek için nefis bir tereyağlı karışım yapacağız. Tereyağını ben çekimden önce oda sıcaklığında beklettim. Çok az malzemesi var içerisinde ama efsane. Sarımsak ezmesi, taze kekik var. Burada çeşitlendirebilirsiniz dilediğiniz gibi. Taze kekik veya kuru baharatlarla da yapabilirsiniz. Ben biberiye ve taze kekik kullanacağım ama taze kekik ağırlıklı olacak. Bunu ekmeğin üzerine yap. Patatesi fırına böyle kumpir gibi koy. Ondan sonra içini aç. Ortasına şöyle güzelce bu tereyağlı karışımı sür. Efsane oluyor. Ben her şeyde kullanıyorum. Küçükken bir restorana gitmiştik. Orada görmüştüm bu sosu. O günden beri bayılıyorum ona. Bu arada bunu buzlukta saklayın, buzdolabında saklayın. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben fazla yaptım zaten. Bunun hepsini kullanmayacağım. Bu böyle çeşnili tereyağlar yemeklere hiç ummadığınız kadar güzel bir lezzet katıyor. Parmesan da rendeledim. Parmesan koymasanız da olur. Onu da söyleyeyim. Tuz da koymayacağım ben çünkü parmesanda yeterince tuz var. Orada bunları yakmamak için arada şöyle bir karıştırıyorum. Evet, daha var onların. Şimdi ben bunu elimle yoğuruyorum. Şöyle iyice birbirine karışsın. İçerisine mesela toz kırmızı biber koyarak renkli de yapabilirsiniz. Bunu ben böyle rulo haline getiriyorum. Pişirme kağıdına sarıp buzdolabında, buzlukta saklıyorum. Şimdi bunun yani yarısından biraz daha azını kullanacağız zaten. O yüzden yine bunu buzdolabına koyacağım.
Şimdi ben bunu kenara alıyorum. Ve tavuğun üstüne yapacağımız o mükemmel sosu size göstereceğim. Bu sırrı açıklayacağım. Ama önce tabii ki tavukları almam gerekiyor. Altın sarısı rengi olmuşlar. Çok güzel oldular. Tam bir mısır patlağı gibi duruyor değil mi? Popcorn, tavuk oradan geliyor. Bu arada diğer tavayı da ısıttım çünkü ekmeği koyacağız orada. Şöyle cızır cızır eriyecek. Sosumuz için mayonez koyuyoruz. Bu sosun büyük bir oranı mayonezden oluşuyor. Ketçap koyuyoruz. Bu da 1,5 yemek kaşığı kadar. Acı sos var. Sriracha olarak geçiyor. Yani sarımsaklı acı sos. Ondan da bol bol koyuyoruz çünkü acılı olacak. Tatlı acı sostan koyduk. Paprika, sarımsak, bol bol. Bal. İşler değişiyor şimdi. Balı koyduk. Bir de beyaz sirke. Pirinç sirkesi bulamıyormuşsunuz marketlerde. Noodle bölümünde bunu yorumlarda okudum. O yüzden beyaz sirkeyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Bu markette bulabileceğiniz hazır sosların bir araya geldiğinde gerçekten ortaya çıkan müthiş bir sos oluyor. Hem acılı, tatlılık var içerisinde. Yani hazırlayabileceğiniz, kısa sürede hazırlayabileceğiniz en iyi sos diyebilirim. Tavuğa iyi gidiyor. Karides yapabilirsiniz, onun üzerine koyabilirsiniz. Bazı restoranlarda çok popüler olan bir tarif var. Hani dinamit, işte karides, dinamit tavuk gibi. O sosun birebiri olmasa da çok yakın bir tarifi diyebilirim size. Şimdi ekmeğimi kesiyorum. Sunum yaparken bu ekmeği kullanacağım. Ekşi mayalı bir ekmek bu, köy ekmeği. Şöyle ortadan kesiyorum. İki tarafını da kullanabiliriz. Ben bir kısmını alacağım sunum için. Mis gibi kokuyor. Bayılıyorum ya bu ekşi mayalılara. Kolaylıkla alınabilmesi için şöyle koparıldığında şöyle hafiften bir çizikler atıyorum. Tam kesmeyecek ama koparılabilecek kıvamda. Hem de o tereyağı aralara girecek. Şöyle açtığınızda hemen bir ısıtmam gerekiyor. Şöyle önlü arkalı. Biraz sertleşsin. Sonra tereyağını süreceğiz. Oh! Biraz sıcak. Geliyor tereyağı, parmesan, taze otlar. Etrafına şöyle yayıyorum. Aman Allah'ım, bu nasıl bir şey. Aralarına da girsin. Bunu bu arada tavada değil de fırında da yapabilirsiniz tabii ki. O zaman daha çıtır çıtır, böyle kıtır bir ekmek olur. Bunu şimdi tekrardan sadece 2 dakika tavada şöyle bir cızır cızır edene kadar kızartacağım. Ondan sonra artık sunuma geçiyoruz. Evet, hemen çeviriyorum. Oh. Buradaki kokuları size anlatamam. Gerçekten anlatamam. Bunu yapacaksınız evde bence ve o zaman bana hak vereceksiniz. Şöyle bir sunum yapmayı düşündüm. Ekmeğin üzerine popcorn tavuklarımızı koyuyorum. Şöyle kenarından. Şimdi bu tabii böyle aynı renk gibi gözüküyor. Böyle olmaz. Az önce yaptığımız o müthiş sosu fişeğin içerisine koydum. Şimdi bununla üzerine şöyle şekilli bir şekilde yapacağız. Bu fişeğin de önemi bu gerçekten. Normalde bir sos olsa kaşıkla şöyle bir yaptığında çok nizami bir şey olmaz. Bu gerçekten çok ucuz ama çok işe yarayan fişeği size öneriyorum. Şöyle. Şöyle. Üzerine taze yeşilliklerden şöyle serpiştiriyoruz. Biraz kalıbımızın dışına çıktık bu bölümde. Bununla her maç izlenir. Her dizi keyifle gerçekten böyle tadı çıkarılır yani, öyle diyeyim size. Kokusu zaten yani gerçekten anlatamıyorum. Keşke kokuyu size yollayabilsem şöyle. Ben artık tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bir an önce yiyelim. Çıtır çıtır. Bu kadar kısa sürede bu kadar güzel ve çıtır bir tavuk olamaz. Gerçekten çok iyi. Bir kere acı ve tatlıyı bir arada sevenler
bu soslu tavuğu çok sevecektir. Panko ile hazırladığımız için tavuk hani çekimde olmamıza rağmen hala çıtır çıtır. Dış kaplaması hiçbir şekilde yumuşamamış ve üzerine sos gelmesine rağmen hala çıtır çıtır duruyor. Ekmek zaten efsane yani. O sos, sarımsak bir şeyin içine girdi mi müthiş oluyor ve ben dayanamıyorum bu sarımsaklı, aromalı şeylere. Bu sunum biraz daha gençlere hitap eden, biraz daha salaş bir sofranın ürünü olabilir ama aynı zamanda böyle bardak içerisinde şık bir sunumla tavuğu sunabilirsiniz veya ekmeği de böyle uzun bir baget ekmeğinin üzerine yapıp verev kesip daha böyle başlangıç olarak da tüketebilirsiniz. Ben ikisini harmanlayıp böyle kalori bombası gibi gözüken ama lezzetine doyamayacağınız bir tabak hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Tadını anlatabildim mi bilmiyorum ama bu tadı yapmadan gerçekten anlayamazsınız. Şefim, bu tarif kaç kişilik? Bu tarif ben 4 tane tavuk göğsünden hazırladım. 4 kişilik diyebiliriz. Tabii ki o yani kişinin bünyesine göre değişebilir. Bizim evde bu 3 kişilik. Onu söyleyebilirim. Bu tarifi yapıyorsunuz, golü atıyorsunuz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.